Merhaba. Umarım herkes için her şey yolunda gidiyordur. Bugün biraz ilişkilerde yaptığımız yanlışlardan bahsetmek istiyorum. Bir iki tanesinden bahsedeceğim. En önemlileri bunlar. Bir tanesi, ilişkiye girdiğimiz kişi, daha doğrusu yalnızken şöyle düşünüyoruz. Benim hiçbir ilişkim yok ve birisi gelsin beni çok mutlu etsin. Ama bu beklenti tamamen yanlış. Çünkü ben hangi frekanstaysam hayatıma gelen kişi de aynı benim frekansımda olacak. Ben ne kadar yaralıysam o da o kadar yaralı olacak. Ama biz hep bu beklentideyiz. İşte ben böyle üzgünüm, ne zamandır yalnızım, birisi gelsin ve beni çok mutlu etsin. Tabii ki hepimiz çok mutlu olmak istiyoruz. Güzel ilişkilerimiz olsun istiyoruz. Ama gelen kişi de benim frekansımda olmak zorunda. Evrenin işleyişi bu şekilde. Ben ne kadar yaralıysam o da o kadar yaralı. Ben neler yaşadıysam o da aynı onları ya da benzerlerini yaşamış. Ee, Bunun için hayatınıza gelecek olan kişiye böyle gelsin beni kurtarsın, beni çok mutlu etsin diye bir beklentiye girmek yerine birbirimizin yaralarını tamir edelim. Bu ilişkide beraber güzelce ilerleyelim. Birbirimize içimizi göstermekten korkmayalım diye düşünmek çok daha güzel bir ilişkimiz olmasını sağlayacaktır. Bir ikinci yaptığımız yanlış da hayatımıza gelen kişiyi merkezimize koymak. Bunu çoğu kişi yapıyor. Bu yüzden anlatmak istedim özellikle. Şimdi hayatının merkezinde ben olmak zorundayım. Böyle düşünün. Bir küçük daire çizin ve oraya isminizi yazın. Sonra hayatımızda neler var? İlişkilerimiz var, işimiz var, arkadaşlarımız var, ailemiz var, çocuklarımız var, hobilerimiz var, akrabalarımız var. Değil mi? Bir dolu şey yaşıyoruz hayat içinde ve bunların hepsiyle bağlantımız var. O yuvarlaktan böyle güneş gibi oklar çıkartın ve birine ailem, hobilerim, işim, arkadaşlarım, akrabalarım gibi şeyler yazın. Ve siz hep bu merkezde olmak zorundasınız. Ama bizim yaptığımız en büyük yanlış nedir? Hayatımıza birisi girdiği anda onu hemen o merkeze oturtuyoruz ve biz o merkezden kayıyoruz. Ne oluyor? O varsa, geliyorsa, beni arıyorsa, soruyorsa çok mutluyum. Ama aramadığı anda, sormadığı anda, arkadaşlarına gittiği zaman ben aniden mutsuz oluyorum, düşüyorum. Hayatıma birisi girdiğinde onu merkeze koyduğum için ve onunla birlikte olduğum için kendimi çok iyi, çok mutlu hissediyorum. Oh ne kadar güzel, artık sırtım yere gelmez, hayatımda biri var, o beni seviyor, ben onu seviyorum, çok mutluyuz, tamam. Ama sonra bu kişi bir şekilde hayatımdan çıktığında bu sefer benim hayatımın merkezi çöküyor. Bu yaptığımız çok büyük bir yanlış. Şu en başta anlattığım şeye dönün şimdi. Eğer merkezde ben varsam ve bir tarafta hobilerim, iş arkadaşlarım, akrabalarım, ailem varsa her şey yolunda demektir. Yani sağlıklı bir hayat bu şekilde olması lazım. Ve bu oklardan bir tanesi de benim ilişkim. Hayatıma gelen kişi. Onu merkeze koymuyorum. O okların bir tanesine duruyor. Dolayısıyla bir şey olup da hayatımdan çıktığı zaman ne oluyor? Sadece hayatımın o kolunda bir aksama olmuş oluyor. Ama diğerleri beni tamamlamaya devam ediyorlar ve ben hayatımı yaşamaya devam ediyorum. Yine arkadaşlarımla buluşuyorum, çıkıyorum, yine sinemaya, tiyatroya gidiyorum, işte eğlenmeye gidiyorum, kitabımı okuyorum, her neyse dansıma gidiyorum, hobilerimi yapıyorum. Ee, Kendimi oyalayacak ya da hayattan zevk almamı sağlayacak benim başka şeylerim var. Benim bir ailem var, benim arkadaşlarım var, akrabalarım var, işim var. Bunlar hayatınızı dolduruyor olmalı. Bunların hiçbiri olmadığında hayatınızda o zaman işte büyük bir beklentiye giriyorsunuz. Yani bir ilişkim olsun ve ben o ilişki sayesinde mutlu olayım. Bu çok yanlış bir düşünce. Hayat ilişkiden ibaret değildir yani. Diyelim ki çok güzel bir ilişkiniz oldu. Evet, evlendiniz, mutlu oldunuz, çocuklarınız oldu, o oldu, bu oldu. Sonra bir gün eşiniz vefat etti diyelim ki. Allah korusun, Allah herkese uzun sağlıklı ömürler versin. Ama orada bile o zaman yalnız başınıza sudan çıkmış balığa döneceksiniz. Düşünsenize yani o hayatın neresindesiniz? Merkezde mutlaka ve mutlaka siz olmanız lazım. Bu yaptığımız çok çok büyük bir yanlış. Bana genellikle bunun için geliyorlar. Yani hayatlarına bir kişiyi alıyorlar. İşte çok mutluyduk, harikaydık, her şeyimiz vardı. Sonra aniden o kişi hayatımdan gitti. Ben şimdi bittim. Ben artık bir hiçim. Böyle bir şey yok. O kadar garip bir hayata bakış açısı ki bu. Burada biz kendimiz yaptığımız yanlışın farkına varmamız lazım. Ben her zaman merkezdeyim.
Peki bu yanlışı niye yapıyoruz? Bunun üzerine biraz konuşalım. Bu yanlışı ben kendimi değersizsem eğer hayatımın merkezinde tutamıyorum. Yani o gelen kişi sanki benden daha değerliymiş gibi merkeze onu oturtuyorum ve ona göre yaşamaya başlıyorum. Neden değersiz olabilirim? Kendi değer duyguma bakmam lazım. Anne babam beni yeterince sevmediyse, sevgiye doymadımsa, çocukluk çağında itilip kakıldıysam, uzaklaştırıldıysam, ailemin dışında birileriyle büyüdüysem değer duygum sarsılmış demektir. Değer duygusu hayattaki her adım için çok önemlidir. Bunu belki sık tekrarlıyorum ama kendinize bunu sorun. Daha doğrusu şöyle bir şey yapabilirsiniz. Aynanın karşısına geçin. Kendi gözlerinize bakın. Ve kendi kendinize deyin ki ben çok değerliyim. Gözlerinizi hiç kendinizden kaçırmayın. O sırada aklınızda mutlaka bir şeyler geçecek. Ya içeriden diyecek ki hadi canım sen değerli misin? İşte şunu yapmadın. Sen zaten başarısızsın. Sen zaten yetersizsin gibi bir şeyler. Ve hemen arkasından deyin ki gene kendi gözlerinize bakarak ben değersizim. Ve bunu içinize sorun cevabını. Buradan cevap gelecek. Onay. Evet. Ben çok değerliyim dediğim anda burası evet %100 evet demesi lazım. Doğru olan frekans budur. Çünkü hepimiz sadece var olduğumuz için çok değerliyiz. Ve bu değer duygusu testini kendinize yapmanızı istiyorum. Burada bir sakatlık varsa, değer duygunuzda bir eksiklik varsa çok önemli ve hayatta aldığınız yolda her adımda sizi etkiler. Çalıştığınız iş hayatınızda, arkadaşlarınızın size davranışında, ailenin, bazen çocuklarınızın size davranışında sizi tanımazlar, otoritenizi saymazlar, saygı göstermezler. Dolayısıyla değer duygunuzun tamamen yerine oturmuş olması gerekiyor. Kendi kendinize evet ben %100 değerliyim diyebilmeniz gerekiyor. Bu duygu ne zaman, nerede sakatlanmış? Mutlaka çocukluk çağında bir şeyler yaşadınız. Kendinizi değersiz hissettiniz. Bu hayatınıza bir kardeşin gelmesiyle olmuş olabilir. İşte annem babam onu benden çok seviyorlar, beni artık sevmiyorlar. İstediğiniz bir şeyleri almamış olabilirler. Çevrenizde daha sizden daha sosyal olarak daha üstün akrabalar, arkadaşlar olmuş olabilir. İşte onlar çok zengin, onun için onlar daha değerli, onlar çok şey hak ediyorlar, biz hiçbir şey hak etmiyoruz gibi tamamen yanlış kayıtlarla büyümüş olabilirsiniz. Bunların hepsi değer duygunuzu sakatlar. Niye olduğunu bulmanız lazım. Ama sadece değersizlik değil. Bazen ben başarısızım. Mesela evlenmemiş olan kadınlar bile kendilerini sadece evlenmemiş oldukları için başarısız hissediyorlar. Bu çok yanlış. Evlilik bir başarı değildir. Evlilik bir seçimdir. İsteyen seçer, isteyen seçmez. Ben evlenemedim, ben başarısızım ya da tamamen aksi de oluyor. Boşanmayı bir başarısızlık olarak görüyorlar. Ben evliliğimi yürütemedim. Bu çok eskilerin üzerimize yüklemiş olduğu bir kayıt. İşte kocanı elinde tutamadın mı? Bir yuvayı çevirmeyi beceremedin mi gibi şeyler. Burada yaşadığımız şey bir şeyi becermek ya da başarmak değil. Aksine yaşadığımız şey mutsuz olduğumuz ortama artık tahammül etmemek. İnsanlara bunu anlatmamız gerekiyor. Yani ben mutsuz da olsam o evliliğin içinde kalmalıyım, dişlerimi sıkmalıyım, her şeye katlanmalıyım. Bu bir başarı değil yani. Bu tamamen toplumun bize yüklemiş olduğu yanlış bir inanç kalıbı ve bunu değiştirmek zorundayız. Tekrar dönüyorum. Kendi değer duygunuza mutlaka ve mutlaka bakın diyorum. İçeride başarısız hissediyor olabilirsiniz. Beceriksiz hissediyor olabilirsiniz. Yetersiz hissediyor olabilirsiniz. Başkaları benden daha iyi, daha güzel diye bile hissediyor olabilirsiniz. Ve bütün bunlar değer duygunuzu sarsmış olabilir. Birçok şey sayıyorum çünkü herkesin bilinçaltında bambaşka şeyler var. Çalıştığım zaman çok acayip değişik kayıtlar çıkabiliyor. Herkesin yaşantısı kendine özel. Hepimiz kendimizce bir şeyler yaşıyoruz bu hayat yolunda, bu tekamül yolunda. Ve kendi yaşadıklarımızı bulup onları çözmek zorundayız. Yani ben burada sadece belli bir şablon veremem. İşte şu yüzden sadece annenizden sevgi almadığınız için değersizsinizdir. Bu kadar. Böyle bir şey yok. Çünkü böyle bir gerçeklik yok. Öyle değil mi? Hepimiz farklı hayatlar yaşıyoruz ve hepimiz kendi hayat deneyimimizden ne duygu çıkarımı yaptıysak, ne bilinçaltı kaydı aldıysak onunla yaşamaya devam ediyoruz. Dolayısıyla her zaman söylediğim gibi kendinize bakmaya devam edin.
Duygularınızı tahlil etmeye, farkındalıkla yaşamaya devam edin. Bugünlük bu kadar olsun. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sevgide kalın.